Hiç oldu mu? Toplantıdasın, söyleyeceklerin var ama ağzını açtığın an bütün gözler sana döndü ve sen donup kaldın. Ya da bir ortamdasın, biri konuşuyor, herkes büyülenmiş dinliyor. Anlattığı şey çok da özel değil aslında ama nasıl anlattığı, işte orada bir şey var ve sen kendine şu soruyu soruyorsun. Bu adamın bende olmayan neyi var? Bugün bunu konuşuyoruz. Etkili konuşma, hitabet, insanları kelimelerinle etkileme sanatı. Ama öyle iş görüşmesi taktikleri falan değil. Sana gerçekten işe yarayan, bilimsel ve pratik şeyler anlatacağım. Ve bu videodan çıkarken elinde somut şeyler olacak. Hemen uygulayabileceğin şeyler. Önce bir efsaneyi çöpe atalım. Etkili konuşma doğuştan gelen bir yetenek değil. Bunu böyle bil. Ben konuşamıyorum, özgüvenim yok, çekingenim diyorsan hepsi değişebilir. Araştırmalar gösteriyor ki topluluk önünde konuşma korkusu ölüm korkusundan sonra en yaygın ikinci korku. Hatta Jerry Seinfeld'in meşhur bir esprisi var. Cenazede konuşma yapmaktansa tabutta yatmayı tercih eden insanlar var. Bu korku evrensel. Geçen gün şahit olduğum bir olay var. Kalabalık bir yerde birisi fenalaşıp yere yığıldı. Yanındaki kadın hemen ambulansı aradı ama başkasına uzatıp "Sen konuş, ben konuşamam." dedi. Ambulansı arayacak kadar soğukkanlı ama göreviyle konuşamayacak kadar heyecanlı. İşte konuşma korkusu tam olarak bu. Mantığın değil, duygunun işi. Ama aynı zamanda yenilebilir. Eski Yunan'da Demosthenes diye bir adam vardı. Kekeme doğmuştu. Sesi kısıktı. Omuzları düşüktü. Ama ne yaptı biliyor musun? Ağzına çakıl taşları koyup deniz kenarında konuşma provası yaptı. Sesini dalga seslerine karşı duyurmaya çalıştı. Kılıcını tavana asıp omzuna değdirerek dik durma alışkanlığı geliştirdi. Ve sonunda Antik Yunan'ın en büyük hatibi oldu. Yani mesele yetenek değil, mesele yöntem. Peki etkili konuşmanın temeli ne? 3 kelime: duygu, netlik, samimiyet. İnsanlar ne söylediğini değil, onlara ne hissettirdiğini hatırlar. Maya Angelou'nun o meşhur sözü vardır. İnsanlar ne söylediğini unutabilir. Onlara nasıl hissettirdiğini asla unutmazlar. Etkili konuşmacılar bilgi aktarmaz, duygu aktarır. Steve Jobs'u düşün. iPhone'u tanıtırken teknik özellik sıralamadı. Sahneye çıktı, cebinden telefonu çıkardı ve "Bugün tarih yazacağız." dedi. Hikaye anlattı, devrim anlattı. Bir telefon değil, bir deneyim sattı. Şimdi pratik kısma geçelim. Nasıl daha etkili konuşursun? Sana 7 somut teknik vereceğim. Birincisi, duraklama gücü. İnsanların en büyük hatası konuşurken boşlukları doldurmaya çalışmak. Oysa duraklamak güçlü bir silahtır. Durakladığın an dinleyicinin dikkati sana kilitlenir. Churchill konuşmalarını kağıda şöyle yazardı: "Durakla" diye notlar alırdı. Sahneye çıkar, konuşur, bilerek susar, salonun nefesini tutmasını beklerdi. İlginç olan şu: çoğu insan konuşurken sessizlikten korkuyor. Karşımızdaki sıkılacak sanıyoruz. Ama genelde tam tersi oluyor. Sessizlik geldiğinde insanlar biraz daha dikkat kesiliyor. Mesela şunu dene. Telefonunun ses kayıt uygulamasını aç. Kendine bir konu seç. En sevdiğin film ve nedeni diyelim. 30 saniye konuş ama şu kurala uy. Her cümlenden sonra içinden 1, 2 diye say, öyle devam et. O 2 saniye sana sonsuzluk gibi gelecek. Ama dinleyen için doğal, kendinden emin bir ritim oluşturacak. Bu kaydı dinle. Farkı hemen hissedeceksin. Bunu bir hafta boyunca her gün yap. O ığların nasıl kaybolduğunu göreceksin. İkincisi, 3 kuralı. İnsan beyni üçlü yapıları sever. 3 örnek, 3 nokta, 3 fikir. Bunu fark ettiğin anda bütün büyük konuşmaların üçlü yapıda olduğunu göreceksin. Churchill, kan, ter ve gözyaşı. Obama, yes we can. Apple, daha ince, daha hafif, daha hızlı. Konuşurken ne zaman bir şey vurgulamak istersen 3'e böl. Beyin otomatik tamamlanmış hisseder. Üçüncüsü, beden dilini unutma. Araştırmalar diyor ki, iletişimin %55'i beden dili, %38'i ses tonu, sadece %7'si kelimeler. Mehrabian'ın çalışması bu. Yıllar önce yapıldı ama özü hala doğru. Dik dur, omuzlarını geri at, ellerini cebine sokma. Sesini duyurmak için bağırma, yavaşla. Alçak sesle konuşan, yavaş konuşan insanlar daha güvenilir algılanır. Bilimsel olarak kanıtlanmış. Şöyle bir şey dene. Telefonunu bir yere sabitle, kamerayı aç. Kendini 1 dakika boyunca kaydet. Herhangi bir şey anlat, sonra izle. Ama sesi kapatarak izle. Sadece beden diline bak. Kambur mu duruyorsun? Ellerin cebinde mi? Gözlerin kaçıyor mu? Kolların bağlı mı? Bunları fark et. Sonra tekrar kaydet. Bu sefer dik durarak, ellerini açık tutarak, omuzlarını geride tutarak. Aradaki farkı göreceksin. Bunu haftada bir yap. Beden dilin farkında olmadan değişecek. Dördüncüsü, nefes kontrolü. Bunu çoğu kişi atlar. Ama nefes konuşmanın yakıtıdır. Heyecanlandığında ne olur? Nefesin sığlaşır, göğsün sıkışır, sesin titrer. Doğru nefes diyafram nefesidir. Karnına doğru nefes almak. Hemen dene. Elini karnına koy. Burnundan 4 saniyede nefes al, karnın şişsin. 4 saniye tut. 6 saniyede ağzından yavaşça ver.
Bunu konuşmadan önce 3 kere yap. Kalp atışın yavaşlayacak, sesin daha tok çıkacak. Özellikle sunum öncesi, toplantı öncesi, sahneye çıkmadan önce bunu yap. Farkı anında hissedeceksin. Beşincisi göz teması. En basit, en zor şey. Ama etkili konuşmacıların ortak noktası. Göz teması kurarlar. Sahnedeysen 3 saniye kuralını uygula. Bir kişiye bak, 3 saniye tut, başka birine geç. Küçük bir gruptaysan herkese eşit göz teması dağıt. Göz teması güven inşa eder. Kaçıran değil, bakan insan kazanır. Bunu günlük hayatta şöyle pratik edebilirsin. Market kuyruğunda, kafede sipariş verirken karşındakinin göz rengini fark etmeye çalış. Kasada ödeme yaparken kasiyerin gözlerine bak, rengini not et. Bu küçük oyun göz temasını doğallaştırır. Çünkü bir amaç verir. Sadece bakmam lazım demezsin. Göz rengini bulmam lazım dersin. Bir hafta dene. Göz teması senin için sorun olmaktan çıkacak. Altıncısı hikaye anlat. İnsan beyni hikayeleri sever. Verileri unuturuz. Hikayeleri hatırlarız. Bir sunum yapacaksan, bir konuşma yapacaksan, sayılarla değil, hikayeyle başla. O hikayeyi kendi hayatından al. Ne kadar kişisel, o kadar etkili. Çünkü insanlar kusurları, zaafları, başarısızlıkları dinlemeye bayılır. Mükemmel insanları değil, gerçek insanları dinlemek isterler. Her akşam yatmadan önce şunu dene. O gün başından geçen bir olayı hikayeleştir. Şu sırayla. Önce bağlamı ver. Sonra ne olduğunu anlat. Sonra nasıl hissettiğini söyle. Sonra ne öğrendiğini bağla. Mesela bugün markette sıra beklerken önümdeki adam cüzdanını unuttu. Cebinde para yoktu. Utandı. Kıpkırmızı oldu. Ben de atılıp ödedim. Sadece 20 liraydı. Ama adamın yüzündeki rahatlama. O an fark ettim ki küçücük bir iyilik bir insanın bütün gününü kurtarabiliyor. Gördün mü? Basit bir market anısı küçük bir hayat dersine dönüştü. Bunu her gün yap. Bir ay sonra hikaye anlatma kasların inanılmaz gelişecek. Yedincisi, açılış ve kapanışı hazırla. Çoğu insan konuşmanın ortasını düşünür. Oysa dinleyici seni ilk 30 saniyede ve son 30 saniyede hatırlar. Açılışta bir soru sor. Şok edici bir bilgi ver. Ya da az önce yaptığım gibi kişisel bir hikaye anlat. Kapanışta ise ana fikri tek bir cümlede özetle ve bir eylem çağrısı yap. Bugün buradan çıkınca şunu deneyin gibi. Bir sonraki konuşman ya da sunumun için şöyle hazırlan. Sadece açılış ve kapanış cümlelerini yaz. Açılış için 3 farklı versiyon dene. Biri soru, biri hikaye, biri çarpıcı veri. Hepsini sesli prova et. Hangisi daha etkili? Hisset. Kapanış için de ana fikrini tek bir cümleye indirge. O cümleyi ezberle. Konuşma bittiğinde o cümle akıllarında kalacak. Şimdi bir sır daha vereyim. Etkili konuşmacılar doğaçlama yapıyormuş gibi görünür. Ama arkada yatan şey hazırlıktır. Winston Churchill 1 saatlik konuşma için 2 gün hazırlanırdı. Ama sahnede hiç hazırlanmamış gibi dururdu. Hazırlık özgürlük getirir. Ne kadar hazırlanırsan o kadar doğal olursun. Önemli bir konuşmadan önce mutlaka sesli prova yap. Aynanın karşısına geç ya da telefonuna kaydet. Zaman tut. Ne kadar sürdüğünü bil. Sesli prova, zihinsel provadan çok daha etkili. Çünkü ağzın, kasların, nefesin de prova yapmış olur. Şimdi bugün ne öğrendik? Etkili konuşma yetenek değil, beceri. Duraklamayı öğren, ses kaydıyla pratik yap. 3 kuralını kullan, günlük konuşmalarında bilinçli olarak dene. Beden diline dikkat et. Kendini videoya çek ve sessiz izle. Nefesini kontrol et. Diyafram nefesiyle konuşmaya başlamadan önce sakinleş. Göz teması kur, göz rengi bulma oyunuyla doğallaştır. Hikaye anlat. Her akşam bir olayı hikayeleştir. Açılış ve kapanışını hazırla, sesli prova yap. Ve en önemlisi hazırlan. Sonra da unut. Sahnede sadece anı yaşa. Denemesi bedava. Bugün bir ortamda bilerek 1 saniye duraksa. Bak neler değişiyor. Ya da bir şey anlatırken 3 maddeye böl. Ne kadar etkili olduğunu gör. Ya da bu akşam yatmadan önce günün bir anısını hikayeleştir. Sesli anlat, kaydet, dinle. Bu videoyu faydalı bulduysan abone ol butonuna dokun. Her hafta böyle pratik, bilim destekli içerikler paylaşıyorum. Yorumlara yaz. Seni en çok zorlayan şey ne? Duraklamak mı? Göz teması mı? Nefes kontrolü mü? Yoksa heyecan mı? Ve hangi öneriyi bugün deneyeceksin? Yorumlarda göreyim. Görüşürüz.